Sığarım o elbiseye ya. Hayatım, ben yani şimdi niye eski elbiseyi giyesin? Yenisi I am alırım writing sana this under an anlamını appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Ama ben yine de onu giyeceğim. Beni bir kere o kırmızı elbisenin içinde görmeni istiyorum. Üzme kendini Ömer. Araba dediğin nedir? Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Selam. Hoş geldin Yavuz. Ömer, Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. paraya ihtiyacım vardı işte. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Gelmek istemiyor Yavuz. Ama Tekin'in kundaklamadığı malum. Zaten beraat etti çocuk. Öyle de. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Bildiğim, gözüm gibi baktığım arabamda şimdi dışarıda bir başkası fink atıyor. Çok üzüldüm dostum. Keşke haber verseydin. Birkaç galerici tanıdığım var. Yani ucuza gitmezdi araba hiç olmazsa. Keşke ama işte paraya ihtiyacım vardı. Hemen sattım. Ne bileyim. Affedersiniz. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation, Nereden tanıyorsun? so that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Ya o gece Yavuz da bardaydı. Yani onun da ifadesine falan başvurmuşlardı. Mahalleden arkadaşım benim. Futbol takımını birlikte kurduk. Çok iyi adamdır ha. Vallahi ben paranın yarısını görünce bile gözlerim yuvalarından çıktı. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. Niye ki ben sadece 2-3 kilo aldım canım. Sen çıkar bunu. Ben ona pay dikeyim. Yok olmaz öyle şey. Ben When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Ben biliyorum ya. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. O kilolar bu vücuttan gidecek. Sen boş ver şimdi fermuarı falan da şu eteğin ucunda. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Aşk olsun Gülşah. Yani güvenmiyorsan ben hiç elimi sürmeyeyim buna. Yok canım sen yap dedim zaten. Yap tabii de. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Beni seviyorum, kendimi Its seviyorum. details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was Hayatım niye öyle bakıyorsun? Yardım et de çıkarayım şunu. Sıkıştım. Allah cezanı versin. Ağaç oldum burada ya, meyve verdim. Toksinler yapıştı orama When burama. at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see. Bir bilen var ne de olsa karşında. Sen mahalledeki kadınlarla bir grup kurmuşsun ya. And in which my boat lay grounded some distance away. Yani grubu ben kurmadım. Onlar kendi aralarında kurmuşlar. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. Ben o gruba girsem ya. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. Gruplardan değil bu. Fasıl grubu The yapmıyor. region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other, less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Garantili. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence
and barren Ay immensity. Gülşah'cığım yok alamıyorum canım ya. Şimdi benim şanımı şöyle... There was Al, nothing şöyle within şöyle hearing keyif and sarmış. nothing in Şimdi sight şanıma save şöyle a şöyle vast reach of getiremem black yani. slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. Şöyle gibi bir şey olmuşsun. Şimdi sen kesin yarıda bırakacağım. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Bir günde 2 kilo hayatta verdiremezsin, ondan yan çiziyorsun şimdi değil mi? Aa, üstüme iyilik sağlık. Manyağa bak. Benim taş gibi şahitlerim var. Bir günde 2 kilo. Garantili. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. Allah aşkına. Getireceğim bana çay. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, Emel. nor were there any seafowl to Kızım, prey göz upon the altından dead bir kere things. çıkar. Referans bulursam alacağım beni o gruba. Emel. Olur çekirge olur. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Aynısını sordum. Bir yanlışlık olmasın diye 100 kere. Hayır dedim. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Cin gibi oğlan. Ya Allah'tan umut kesilmez. Değil mi? Öyle de nasıl denkleştireceğiz? On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with Dedik ease. ki anne baba olarak The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. çocuğun istikbali söz konusu çünkü. Ben de isterim oğlumuz güzel okullarda okusun ama bu benim bütçeyi aşar. Yok aşar maşar. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. İnsanlar para ayıramıyor. Yoksa iyi para kazanıyordum ben abiyeden. Ne yapsak? Sinan, sen fazla mesai yapsan ne olur? Fazla mesai. Çocuğun istikbali söz konusu çünkü. Yaparım tabii fazla mesai. Günler 30 saate çıkarsa. That night Sen bir I işte topunları encamped, alacağım demedin mi and bana? on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Tavır bu. Hesap sorar gibi. Hiç hoşuma gitmedi. Biz evli değiliz artık. Tamam boşandık biz. Ben boşanmadık demedim. Sürekli davul zurna çalar gibi boşandık. Allah Allah. Ben parayı babamın evine mi götüreceğim? Müşterek bir çocuğumuz var. By the Parayı fourth çarçur etmediğini evening, söylüyorum. Ne I var bunda attained the yükselecek? base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. Çocuk yaparken boyunu aşmıyordu hiç. I know not why my dreams were so wild that night, Tipik baba. but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, Aslında ben başka bir şey için geldim. I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again, and in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Teşekkür ederim Nermin ama ben bunu kabul edemem. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Ne kadar parayı reddettiğimi merak Picking up ettim. my pack, I started for the crest of the eminence. 20 bin. Nermin senin kitabını koliyle mi alıyorlar? Kitabın 5. baskısında
çalıştığım şirket de gerçekten iyi durumda maşallah. Anlayacağım benim bu paraya ihtiyacım yok. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. Çok büyük bir şans. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, Yani ben arkadaşlarımla, dostlarımla paylaşmadım. whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. İyi de ya arkadaşın o parayı geri I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Kabul et. Lütfen Elif. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. Değişiyor her şey ve ben böyle bir şey yaşamak istedim. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Bu parayla pizzacıdan hisse senedi almaya ne dersin? Anlamadım. Ne hissesi? Şöyle. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Elimize geçen ilk nakitle sana borcumuzu ödeyeceğiz. Olur mu? Anlaştık mı? Anlaştık ortak. Tamam. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath. Merhaba, bıngıldayan kollara son. Hazır mısınız? Hazırız. Sen çık. Aykoto. Aa niye? Benim referansım Gazing var. into the Stygian deeps, Söylesene. where no light had Evet, yet ben penetrated. Yemeyecek, içmeyecek, nefes almadan çalışacak, verecek o bütün kiloları kurtulacak. All at once, Kız my Vahide, ben de seni akıllı bir şey zannederdim kız. Yani şuna bir bak Allah aşkına. An Bu object hımbalın that sen ne gleamed zaman işi whitely in başından the sonuna newly götürdüğünü bestowed gördün. rays of the Mıncıda ascending uşay oldun moon. her yere. Söz verdi, yeminler etti. Ne yapsaydın? Fesubhanallah. Gel bakayım sen böyle. Gel böyle gel. Gel buraya. Çık 300 lira. Ne? 300 lira. Teminat parası. Çık. Ya parayı ödersin ya da katılamazsın derse. Aa. Ay hani sen bu işi insanlık adına yapıyordun? Allah Allah. İnsanlık başka, hümanizma başka, iş başka. That it was 300 lira merely a vereceksin. Ya da gigantic derse piece of katılamazsın. stone, I Yanımda soon yoktu o assured kadar. myself. Puh. Utan. Eşek kadar kadın olmuşsun. Cebinde 5 kuruş paran yok. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. Kendi el yazınla. Bu ne be? A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. 300 TL For borcum var. despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, İyi oldu kendi el yazınla. Aferin. I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, Yüzüne baktıkça bile uykum geliyor. whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Bak Gülşah, caymak falan yok ha. Bir ay boyunca sen eğlendireceksin çocukları ona göre. Tamam. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientists' or archaeologists' delight, I examined my surroundings more closely. Yukarıya. Çamaşır iplerine çamaşırlarımızı asıyoruz. Bir ağaç hayal ediyoruz. Yukarıda yemişler var. İncirleri topla. Olgun incirler var. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. Ben dedim. Kızım, burada spor yapıyoruz, spor. Konsantrasyonumuzu bozma. Spor And revealed esnasında the bunları fact that a düşünmek, far-flung karma body of olarak water bize kilo flowed at the olarak geri bottom, döner. winding out of Allah, sight in sen both iyice body directions, ekran and kesildin almost başımıza. lapping my Ben de feet as I body'e stood benim on the canım. Allah slope. Allah. Kaldır kolları. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Across the chasm, Kaldır kolları. the wavelets washed the base of the Yukarıda cyclopean olgun monolith, yemişler var. İncirleri topla. on whose Topla surface I could incirleri. now trace Kollar both mıncır inscriptions olacak. Evet. and crude sculptures. Çok güzelmiş. Sana da çok yakışmış. Ay vallahi. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me, and unlike anything I'd ever seen in books, Suzan'ın kolyesi. consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world.
but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Sinan mı almış onu? Sinan ya. Kadın ruhundan anlıyor adam. Niyeyse bir tek senin ruhundan anlayamadı galiba ha? Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a doré. Vallahi çok fena yaparım ha. O sırtın yere değmesiyle kalkması bir olacak. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, Mekik çeksene. Bak, though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, Tamam çok zor biliyorum ama bir haftada or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Yani biz de senin gibiydik başta. Of their faces and forms I dare not speak in detail, Köy kahvesi mi burası? for the mere remembrance makes me grow faint, grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Bana çok fazla gelmez. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Vast, Polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. Hepimizin başına geliyor bu. Ben de kapıyı kilitlediğimden emin olmadığım zaman bütün gün içim yiyor. I think I went mad then. Suzan çok iyi bir kadınsın. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. Tamam canım. Markete gittim ya, şey dolu. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Tekrar gidip geri gelirsem şey olur diye. Bakıyorum. Tamam için rahat etsin Yasemin. Kilitlemişsin. Ya kilitlemiş mi? Benim aklıma şey geldi. Şey yapsana. Arka camı ben kapamadım. Bir ona şey yapar mısın? Bakar mısın? I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. Yasemin'ciğim bak ben dönmek zorundayım. Tam banyoya girecektim dedim ya. Hadi canım görüşürüz. Bye bye. Allah kahretsin ya. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital, brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Biri mi var orada?
Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Hava soğuk değil mi? Üşütürsün bak. Şu dolabı kapağını aç da bir gocuk al üstüne. Dondum ben sizi. Dur, nereye gidiyorsun? Ver kendini. Yasemin. Ver şunu bana. Ver. Vallahi billahi But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my Sen benim inquiries. çocuğumun malına mülküne göz dikiyorsan ben de senin malını mülkünü bütün mahalleye yayarım. Sen aklını mı kaçırdın Yasemin? He, aklımı kaçırdın sen değil mi? Sinan Efendi benim çocuğuma okutmak için param yok diyor. Sana alıyor bu gerdanlıkları boynuna takıyor. Sen de suyun altında böyle güzel güzel yıkanıyorsun öyle mi? Bu mudur vicdan? Bir dakika. Sinan Çınar Hakkı'nın okul parasını ödemiyor mu? Ödemiyor işte. Ben de bunu satacağım artık. Ödeyeceğim ne yapayım? Ha? Gerçi böyle söyleyince bana bir tuhaf geldi. Şimdi saçma sapan geldi ama... Tepem attı benim de ne yapayım anayım ben. Yasemin ben inanamıyorum. Sinan böyle bir şey yapmaz ki. Yaptı ama. Yaptı ben rüyamda görsem inanmaz It o is at yaptı night, işte. especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. Kız düşmanı küçük. I tried morphine, Hiçbir kadın but görmedi the drug sokakta böyle. Yasemin bak